Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tadına doyamayacağınız, görüntüsüyle büyüleyen harika bir ekmek tarifiyle karşınızdayım. Bu ölçülerle 4 adet büyük boy ekmek yapılıyor. İsterseniz yarım ölçüyle 2 adet ekmek yapabilirsiniz. 1 paket yaş maya ve 1 paket kuru mayayı küçük bir kaba alalım. Yaş mayayı parçalara ayırıp üzerine 120 ml oda sıcaklığında su ekleyelim. Maya iyice çözülene kadar karıştıralım. Toplamda 1 kilo un kullanacağız. O 1 kilo unun içerisinden 2 yemek kaşığı un ekleyip tekrar karıştıralım ve kenara alalım. Bu şekilde mayamızı hazırlamış olduk. Hamurumuzun diğer etabına geçelim. Yoğurma kabına 6 yumurta kıralım. Üzerine 15 gram tuz ekleyip yumurtalarla karıştıralım. ...170 gram bal, bal yerine 150 gram yani 1,5 çay bardağı şeker de ilave edebilirsiniz. 120 gram sıvı yağ ekleyip tekrar karıştıralım. Az önce hazırladığımız maya karışımını ilave edelim. Üzerine 1 kilodan 2 yemek kaşığı eksik olan unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Unu eleyerek kullanırsak daha iyi olacaktır. Hamurumuz yumuşak bir kıvamda olmalı. Lütfen kesinlikle sert bir hamur yoğurmayalım. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yoğurma kabımıza sıvı yağ sürelim. Hamurumuzu yoğurma kabımıza alıp üzerini yağlayalım ve folyo ile kapatalım. 30 dakika bekletelim. Biraz kabaran hamurun havasını alalım. Hamurumuzu 4 ekmek yapacağımız için 4'e bölelim. Ben tartarak böldüm. Sizler göz kararı da yapabilirsiniz. Böldüğümüz hamurları beze yapıp üzerlerini kurumaması için kapatalım. İlk bezemizi alıp yapacağımız şekle göre bölelim. Ben bütün ekmekleri her biri değişik olacak şekilde örgü modeli yaptım. Birinci bezeyi 4'e böldüm ve küçük bezeler yaptım. Bir adet hamuru alıp uzunlamasına doğru açalım. Elimizle kenarlardan kıvırarak rulo yapalım ve kenara alalım. Bu şekilde 4 tane yaptım.
Bu yaptığımız uzun parçaları elimizle yuvarlayarak uzatalım. 4 şeritte aynı kalınlık ve aynı uzunlukta olmasına dikkat edelim. Yan yana dizip uçlarını birleştirelim. Örgümüzü yapmaya başlayalım. Sizler de istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ama en çok yakışan örgü gibi düşünüyorum. Videomu izliyorsanız eğer kanalıma abone olup videomu beğenip ve yorum bölümüne bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Ekmeğimizi pişireceğimiz fırın tepsisine alıp üzerini kapatalım. Biz diğerlerini yaparken bu ekmeğimiz de kabarmış olacak. İkinci ekmeği yapmak için bezeyi 6'ya bölüp küçük bezeler yapalım. Aynı şekilde uzun uzun açıp uçlarından kıvırarak rulo yapalım. Ve ellerimizi kullanarak uzatalım. Sonrasında üçer üçer birleştirelim. Yan yana koyup altısını birleştirelim. Örgümüzü örmeye başlayalım. Arkadaşlar, siz de bu örgülerden bakarak yapmak isterseniz videonun sağ üst köşesinden 3 nokta olan yere basıp çıkan listede oynatma hızını 0,5 yaparsanız videoyu yavaşlatıp örgüyü beraber örebilirsiniz. Bu da küçük bir not olsun sizler için. Altılı örgü zor gibi düşünmeyin. Çünkü bir sonraki ekmeğimiz onlu örgü olacak. İkinci ekmeği de tepsiye alıp kabarması için üzerini örtelim. Şimdi üçüncü ekmeğimize geçebiliriz. Bezemizi ona bölüp aynı işlemi yapalım. Uzunlamasını açalım, rulo şeklinde saralım ve elimizle tezgahta yuvarlayarak uzatalım. 10 tane şeriti uçlarından birleştirelim, beşli beşli iki gruba ayıralım ve örgümüzü yapmaya başlayalım. Videoda gördüğünüz gibi ben de arada karıştırdım. Tabii onlu olunca biraz zorluyor. Bu ekmeğimizi de bitirdikten sonra tepsimizi alıp üzerini folyo ile kapatalım. Son olarak dörtlü en kolay örgümüze geçelim. Balık sırtı. Bezemizi dörde bölelim, uzunlamasını açalım, rulo şeklinde sarıp yuvarlayarak uzatalım. Örgümüzü örelim. Muhtemelen herkes bu örgüyü biliyordur. Siz isterseniz hepsini aynı örgüde yapabilirsiniz. Bütün ekmeklerimiz tepside. İlk yaptıklarımız gerçekten çok güzel kabardı bile.
Sırasıyla fırına koyalım ki tepsi mayası hepsinde eşit olsun. Yani ilk 2 yaptığımız ekmekle başlayalım. Ekmeğin üzerine sürmek için 1 adet yumurta ve yaklaşık 3 yemek kaşığı sütü karıştıralım. 1 tatlı kaşığı şeker ilave edelim. Tepside harika bir şekilde mayalanıp şekil alan ekmeklerin üzerlerine sürelim. İsterseniz susam da ekleyebilirsiniz. 150 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Ekmeklerin son halini görüyorsunuz. Hem tadıyla hem de görünüşleriyle sizi ve sofranızdaki sevdiklerinizi çok mutlu edecek. İsterseniz üzerine hafif bir tereyağı da sürebilirsiniz. Benim böyle daha çok hoşuma gidiyor. İçleri yumuşacık, pamuk gibi. Umarım sizler de bu güzel tarifimi beğenip denersiniz. Hepinize afiyet olsun.